Merhabalar, Çeko Atölye'ye hoş geldiniz. Bu hafta lavantalar yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Böyle başlangıç seviyesinde bir çiçektir. Lakin bir araya geldiklerinde rengi itibariyle de o kadar hoş olurlar ki bunları sadece tek başına da vazoya koyabileceğiniz gibi değişik aranjmanların içinde renk versin diye de kullanabilirsiniz. Malzemelerimize gelirsek yine 3 milim boncuklarla çalışıyoruz. Bu Çeko Atölye'nin ilk bölümünde uzunca bir süre 3 milimlerle çalışacağız. Çünkü çalışması daha kolaydır. 3 milimlerin daha dolgun olurlar. İlk yaptığınız ürünler hoş görünümlü olsun diye çalışıyoruz. Yine 0,40 milim. Çeko Atölye'de boncuktan çiçek yapmayı öğrenmeyi düşünüyorsanız şöyle bir rulo, yaklaşık bunlar 1000 metre gibi bir tane yeşil, uzunca bir süre yeşile çalışacağız. Sonra daha ileri seviyelerde çiçeğin kendi renginde veya gümüş rengine döneceğiz. Böyle bir rulo edinirseniz ve iki renk en azından böyle biri mutlaka yeşil olmak kaydıyla iki renk, iki paket boncuk aldığınızda en azından büyük bir kısmını öğrenmiş olarak bu malzemelerle bitirmiş olursunuz. İki renk boncuğum var dediği gibi, biri mor tonu, biri de yeşil. Kablolarımız var. Tabii ki yaklaşık 25 santim uzunluğunda. Daha uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Ancak bu üst kısmı ağır geleceği için 2,5 milimden aşağı kablo kullanmayın. 2,5 milim nedir? İçindeki bakır telin çapı 2,5 milim. Etrafı PVC kaplı bir tel kullanacağız. Tabii ki yine çiçek bandımız var. Dediğim gibi kolay bir boncuk, kolay bir çiçek. Ama başlarken bir 2-3 metre kadar pembe boncuğu teli almalısınız ki, çünkü şöyle bir şey yapacağız. Bayağı bir boncuk yiyecek. Tabii mutlaka bir cetvelimiz de olması lazım. Yaklaşık 2 santim ayarlamıştık. Yaklaşık da 30-40 tane var. Yani birkaç metre olması iyi olur. Bir 7-8 santim kadar boşluk bırakıyorum. Tabii şu şekilde alıyoruz boncuğu. Onu da tekrar hatırlatayım. Kum boncuklarını bu şekilde rahatlıkla tele alabilirsiniz. Teli tabii daha düzgün tutmak gerekiyor. Bu şekilde çok güzel. Tabii en sıkıcı kısmı bu işin. Gerisi daha eğlenceli oluyor. Bu şekilde tele alabilirsiniz boncukları. Kum boncuklarına çalışmak onun için çok kolay. 3 milimlerde daha dolgun oluyor. Onun için ilk aşamada hep 3 milimle çalışılmasını istiyorum. 7-8 santim gibi baştan boşluk bıraktım. Buraya tırnağımı koyuyorum. Buradan başlasın istiyorum. Ve 2 santim ölçüyorum. Yine çapraz koydum teli. Şöyle şu şekilde duruyorlar. Gördüğünüz gibi bunu boncuklar birbirini tutup sıkmak için kullanıyorum ben. Tel ve boncukla çalışırken en önemli şey boncuklar arasında boşluğun olmaması. Telde sıkı halde durması gerekiyor. Bunun için çapraz atıyorum. Burasıyla teli tutuyorum ama teli kırmıyorum asla. Yoksa buradan kırılır. Çok bastırmıyorum. Teli sadece yerini belirtmek için kullanıyorum. Ve bu iki parmağımla boncukları sürekli itiyorum. Şu şekilde. Bunu aldım, çapraz getirdim ki boncuklar birbirini tutsun. Ve bir defa döndürdüğünüzde boncuklar durabilmesi lazım. Bunu hep hatırlatıyorum. En fazla üçüncüde durması lazım. Eğer hala kapanmıyorsa bu artık kırılır. Ne kadar kıvırırsanız kıvırın teli, bu aradaki boşlukları alamazsınız. 1-2 milim ancak
Bir boncuk boyu kadar en fazla boşluğu alabilirsiniz kıvırarak. Onun için baştan sıkı olması gerekiyor. Yaklaşık 4-5 kere çevirdim bunu. Devam ediyorum. 2 santim aldım. Yarım santim kadar boşluk bırakıyorum. Gene çapraz aldım. Sıktım, tırnağımla sıkıyorum. Bir kere kıvırdığımda durması lazım. Durmuyorsa baştan geri sarın, bir daha yapın. Diğer tele kadar çevirdim. Ve bunları üst üste koyacağım ki rahat çalışabileyim. Yine yarım santim kadar boşluk aldım. 2 santim ölçtüm. Çaprazladım. Bu böyle uzun bir süre bu hareketi yapacaksınız. Bu şekilde yaklaşık bunun boyu 10 santime ulaşana kadar yapacaksınız. Ben yapılmışını göstereyim. Yaklaşık 3 metre kadar boncuğu tele almıştım. Bunu tamamladım. Ve buradan 7-8 santim yine boşluk bırakarak telimi kesiyorum. Bu çiçek kısmı olacak lavantanın. Bir de yapraklarını yapalım. Yaprakları da çok kolay yapılışı. Şu şekilde olacak. 4 santim uzunluğunda. Çok kolay bir yaprak olacak bu. Onun için telimize birazcık boncuk alalım. Yaklaşık 8 santim kadar. Dediğim gibi boncuktan çiçek yapmanın en sıkıcı yanı boncukları tele almak. Ama sonuç çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Çok keyif alarak yapıyorum. Umarım siz de sever yaparsınız. Bu arada bu Çeyko atölye kısmını ilk defa Türkçe olarak yayınlıyoruz. Çok istendi. Lütfen anlatarak yapın. Hatta konuş be kadın diyenler dahi oldu. Bu Çeko Atölye kısmını yine Türkiye'den izleyenler için diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir bölüm olarak arzu ettim ben. Tabii ilk başta bunları çekiyorum temel bilgiler olduğu için. Ama yapmak istediklerimizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da yapmak istediklerinizin fotoğrafını bana yollayabilirsiniz Instagram'dan. Nitekim gelin taçlarında öyle yapıyoruz. Abla diyorlar biz bunu yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Onlara yapıyorum. Bu arada yaprağı yaptım ben. Göstererek de yapayım. Geri, bu şekilde de geri alabiliyorsunuz. Eğer tele sert yapmadıysanız sert yapmayın lütfen. Kırılıyor çünkü. 8 santim boncuk ölçtüm. Gene çapraz getirdim. Boncuklar birbirine tutsun, boşluk kalmasın diye. Düzelttim ve kıvırdım. Çok kolay.
En kolay. Bu tele sonradan böyle şekiller de verebilirsiniz. Tel ile çalışmanın en güzel taraflarından biri bu. Dilediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Hatta bozulduğunda hafiften elinizle düzeltebiliyorsunuz da. Şimdi montaj aşamasına geleceğiz. Ben bu her ikisini de sizin için montajını yapacağım. İki farklı ton. Her tonda çalışabilirsiniz. Bu sarı da olur, yeşil de olur. Tamamen. Bunlar sizin çiçekleriniz, sizin yaptığınız çiçekler. Instagram'da yazıyorum. Ben ne renk istersem o renk açarlar diye. Siz ne renk isterseniz o renk açarlar. İlla pembe mor olacak değil. Mavi de olur. Tamamen sizin seçiminiz. Yine kablomuzun üstünü bu şekilde sarıyorum ki alttan kablonun rengi gözükmesin. Bu çiçek bandı böyle hafif uzatıldığında yapışkanı daha belirgin oluyor. Ben yaparken uzatıyorum ama eğer fark edilmediyse bu şekilde kullanmayın. Yani ilk açıldığı şeklinde o kadar yapışkan olmuyor. Hafif açarak koparmadan, kağıt bir malzeme çünkü, koparmadan çalışılabilir. Evet, gelelim lavantamızın çiçeğine. Şimdi şu şekilde başlangıç yerine koyuyorum telin başını ve buradan itibaren bunu üst üste gelmeyecek şekilde dikkat ediyoruz. Yukarı almak gerekiyor bunları bu şekilde. Bu şekilde döndürüyoruz. Benim bir arkadaşım var. Kabloların her tarafını bu şekilde kaplıyor. Evdeki televizyon kablolarını. Çok güzel bir yöntemdir. Şimdi buna elimizle şekil vereceğiz. Dolgun bir lavanta oldu. Evet, lavantamız bu kadar. Şimdi yapraklarımızı da ekleyelim. Tam karşı tarafına bir tane daha yaprak koyacağım. Yine bir tane daha buraya bir yaprak daha ekliyorum. Yaklaşık dalın ortasına kadar bir kat daha sarıyorum. Evet, lavantamız hazır. Yapması da çok keyifli, çok da kolay ve çok güzel oluyorlar. Bir araya geldiklerinde inanılmaz güzel oluyorlar.
Evet. Bu şekilde lavantalarımız hazır. Bunları aranjmanların içine koyabilirsiniz. Ya böyle bir basit bir vazonun içinde de gayet hoş duruyorlar. Böyle de kullanabilirsiniz. Uzunluklarını gene siz dilediğinizce ayarlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.